Mısır'ın antik tarihindeki en dikkat çekici yapılarından biri olan Büyük Sphinx'i, yüzyıllardır hem arkeologların hem de tarihçilerin ilgisini çekmektedir. Bu Giza platosunda yer alan bu devasa yapı, birçok efsane, teori ve gizemle çevrilmiştir. Kimin tarafından yapıldığı, hangi amaçla inşa edildiği ve içindeki sırların ne olduğu konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Sphinx, Mısır uygarlığının gücünü ve bilgelik anlayışını sembolize ederken, aynı zamanda hala tam olarak çözülememiş gizemleriyle de dikkat çeker. Gelin şimdi, bu Sphinx'in gizemlerini ve teorilerini beraber inceleyelim. Büyük Sphinx, M.Ö. 2500 civarında Firavun Keops'un oğlu ve halefi, Firavun Kefren döneminde inşa edildiği kabul edilen devasa bir yapıdır. Genel kanı, Sphinx'in Firavun Kefren'in hükümdarlığını onurlandırmak için yapıldığıdır. Bir aslan bedeni üzerine Firavun'un başını betimleyen bu yapı, Kefen'in hem koruyuculuğunu hem de ilahi gücünü simgelemektedir. Sphinx'in boyutları oldukça etkileyicidir. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindedir. Tek bir kaya bloğundan oyularak yapılan Sphinx'i, eski Mısır'daki ileri mühendislik ve taş işçiliği bilgisini ortaya koymaktadır. İnşaat teknikleriyle ilgili kesin bilgiye ulaşmak zor olsa da, taş oymacılığı ve mühendislik yöntemlerinin yüksek seviyede gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar, yapının oyulma sürecinde kullanılan aletlerin bronz ya da bakırdan yapıldığını, bu kadar sert bir taş üzerinde nasıl bu kadar ayrıntılı işleme yapılabildiğini ise, tam olarak açıklamanın zor olduğunu göstermektedir. Yine de, dönemin taş ustalarının ne kadar becerikli olduğu ortadadır. Sphinx'in yapım amacıyla ilgili en yaygın kabul gören teori, Firavun Kefren'i onurlandırmak ve krallığını koruyucu bir figür olarak ölümsüzleştirmektir. Antik Mısır'da firavunlar, tanrılarla doğrudan bağlantılı kabul ediliyordu. Firavun'un gücü, halkının güvenliğini sağlamak ve öbür dünyadaki yaşamını sürdürmekle yakından ilişkilendirilmişti. Sphinx'in aslan gövdesi, gücü ve kudreti temsil ederken, Firavun başı ise hükümdarın bilgelik ve adaletle hükmetme yeteneğini simgeliyordu. Bir diğer teoriye göre Sphinx, güneş tanrısı Ra'ya adanmıştır. Yüzü doğuya dönük olan Sphinx, sabahın ilk ışıklarını karşılayarak güneşin doğuşunu selamlar. Bu da onu, güneş tanrısının yeryüzündeki temsilcisi olarak görmenin bir başka nedeni olabilir. Antik Mısırlılar, Sphinx'i hem bir koruyucu hem de kutsal bir figür olarak kabul etmişlerdir. Bazı araştırmacılar ise, Sphinx'in aslan takım yıldızı ile bir bağlantısı olabileceğini öne sürmektedir. Bu teoriye göre, M.Ö. 10.500 civarında, aslan takım yıldızının tam olarak doğuya denk geldiği bir dönem yaşandı ve bu dönemde inşa edilen Sphinx, kozmik düzeni yansıtıyordu. Bu teori, Sphinx'in düşündüğümüzden çok daha eski bir yapıya sahip olabileceğini iddia eden bir grup bilim insanının savunduğu fikirlerden biridir. Fakat bu teoriler, Mısır'daki geleneksel arkeolojik görüşlerle çelişmektedir. Teori, Sphinx'in aslan bedeninin ve yüzünün yönünün, gökyüzündeki aslan takım yıldızıyla uyumlu olduğu varsayımına dayanır. Sphinx'in doğuya bakacak şekilde inşa edilmiş olması, doğan güneşe yönelik olması anlamına gelir. Ayrıca, Sphinx'in aslan bedeninin, bu kozmolojik hizalama ile kasıtlı olarak seçildiği düşünülmektedir. Aslan, hem Sphinx'in gövdesi hem de aslan takım yıldızı arasında sembolik bir bağ kurar. Bu teoriye göre, eski Mısırlılar, bu kozmik düzeni tanrıların bir işareti olarak kabul etmiş ve Sphinx'i bu hizalamaya göre inşa etmiş olabilirler. Her ne kadar, aslan takım yıldızı ile Sphinx bağlantısı bazı araştırmacılar ve alternatif tarih teorisyenleri tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da, bu teori geleneksel arkeologlar ve Mısır bilimciler tarafından şüpheyle karşılanmaktadır. Ayrıca eski Mısır yazıtları ve kaynaklarında, Sphinx'in aslan takım yıldızı ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Mısır mitolojisinde aslan sembolizmi önemli bir yere sahip olsa da, bunun aslan takım yıldızı ile doğrudan bağlantılı olduğuna dair kanıtlar yetersizdir. Sphinx'in aslan takım yıldızı bağlantısının ötesinde başka bulgulara da dayanır. Özellikle bazı jeologlar ve bağımsız araştırmacılar, Sphinx'in yüzeyinde görülen erozyon izlerinin su tarafından oluştuğunu öne sürer. Giza bölgesi, binlerce yıldır kurak bir iklime sahip olsa da, M.Ö. 10.000 yıllarında bu bölgede daha fazla yağış olduğu bilinmektedir. Bu durum,
Sphinx'in çok daha eski bir tarihte yapıldığını ve o dönemdeki yağışların erozyona yol açtığını gösteriyor olabilir. Büyük Sphinx, yalnızca yüzeyindeki devasa heykel yapısı ile değil, aynı zamanda altında gizemli tüneller ve boşluklar bulunduğuna dair iddialarla da uzun zamandır dikkat çekmektedir. Modern bilimsel çalışmalar ve jeofiziksel araştırmalar, Sphinx'in altında keşfedilmeyi bekleyen yapılar olabileceğini öne sürerken, bu bulguların neyi işaret ettiğine dair çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bu tünel ve boşlukların gizemi, hem Antik Mısır inançları hem de modern alternatif tarih teorileri çerçevesinde farklı yorumlarla tartışılmaktadır. Sphinx'in altındaki tüneller ve boşluklar hakkında ilk ciddi bilimsel kanıtlar, 1990'larda yapılan jeofiziksel araştırmalar sırasında ortaya çıkmıştır. Özellikle radar taramaları ve sismik testler, yapının altında normal toprak yapısına uymayan anomaliler tespit etmiştir. Bu anomalilerin büyük boşluklar veya tüneller olabileceği düşünülmektedir. Araştırmalar, Sphinx'in hemen önünde, altında ve çevresinde birkaç farklı yerde bu boşlukların bulunduğunu göstermektedir. En dikkat çeken bulgulardan biri, Sphinx'in pençelerinin hemen önünde yer alan boşluktur. Sismik taramalar, bu bölgenin altında büyük bir oda veya tünel olduğunu göstermektedir. Ancak bu boşluklar henüz tam olarak kazılmamış ya da keşfedilmemiştir. Bu da çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Antik Mısır'da yeraltı, ölümden sonraki yaşam ve tanrılarla ilgili önemli bir simgeydi. Özellikle krallar ve soylular için yapılan mezarlarda yer altına inşa edilen gizli odalar, ölülerin ebedi yaşam yolculuğuna hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla inşa edilirdi. Bu nedenle, Sphinx'in altında bulunan boşlukların da bir tür kutsal geçit, mezar ya da ölüler dünyasına açılan bir kapı olabileceği düşünülmektedir. Antik metinlerde ve hiyerogliflerde, Sphinx'in etrafında yer alan gizli odalar ya da hazinelerden açıkça bahsedilmese de, Mısır'daki bazı mitolojik anlatılar bu tür yeraltı yapılarının varlığına işaret eder. Özellikle Yeraltı Dünyası'nın kitabı gibi antik metinlerde, yer altına inen geçitler ve tanrılarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu, bazı araştırmacılara göre, Sphinx'in altında yer alan boşlukların ölüler diyarıyla sembolik bir bağlantısı olabileceği fikrini güçlendirmektedir. Sphinx'in altındaki boşluklar, sadece arkeologların değil, aynı zamanda ezoterik ve alternatif tarih teorisyenlerinin de ilgisini çekmiştir. Özellikle bazı araştırmacılar, Sphinx'in altında Antik Atlantis uygarlığından kalma bilgiler veya hazineler saklanmış olabileceğini iddia ederler. Büyük Sphinx, antik dünyanın en büyüleyici ve en gizemli yapılarından biri olmayı sürdürüyor. Yapım amacı ve kim tarafından inşa edildiği konusunda kesin bilgiler olmamasına rağmen, Mısır'ın dini, kozmik ve siyasi dünyasının merkezinde yer aldığı açıktır. Yüzyıllardır süregelen araştırmaların ve modern teknolojilerin yardımıyla belki de bir gün Sphinx'in gizemleri tamamen çözülebilecek. Ancak o güne kadar Sphinx, tarihsel bir bilmecenin sessiz tanığı olarak kalmaya devam edecek.